Hola, selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün geçen gün Instagram'da soru cevap videosu yapacağımdan bahsetmiştim. İspanya ile ilgili merak ettiklerinizi sorun. Bir sonraki videoda onları cevaplandıracağımı söylemiştim. Bu video o video. Elimde sorularınız hazır. Hadi bakalım videoya geçelim. Birinci sorumuz Şileli bir arkadaşım sormuş. ¿Cómo estás? Amigo yazmış. Estoy bien, amigo. ¿Qué tal? Estoy en mi casa, en mi país, en mi ciudad y estoy esperando mi universidad. ¿Qué tal tu familia, país, ciudad y amigos? Saluda, ¿vale? Hasta luego. İkinci sorumuz ise Juan'dan gelmiş. Me odias por no haberte mandado los videos aún. Hombre, I am a little bit angry because you didn't send me videos. You shouldn't send me because I am waiting the other videos. Just that's it. Ev arkadaşım Puan. Biliyorsunuz zaten videolarda da. Bu arkamdaki videoda zaten oradaki videolardan birisi. Üçüncü sorum ise yaşam standartları Türkiye'ye göre nasıl diye sormuş bir arkadaşımız. Yaşam standartlarının şundan bahsedebilirim sizlere. Alım gücünün Türkiye'ye göre ne kadar yüksek olduğunu görünce insan bir üzülmüyor değil Türkiye'ye karşı. Çünkü ne kadar paranız olsa küçük meblağlarla da gittiğiniz zaman bir şeyler yapabiliyorsunuz, bir şeyler alabiliyorsunuz. Kafeye falan gidebiliyorsunuz. Ya bu da cidden çok güzel bir şey. Kafeden çıkabilir miyim diye endişelenmeden bir şeyler alabiliyorsunuz yani. Onun verdiği avantajlarla da alım gücünüz yüksek olduğu için yaşam standartlarınızı yükseltiyor. Hatta şununla ilgili şöyle bir şeyden bahsedebilirim. İspanyol bir arkadaşımın bir arabası vardı. Bir tane Erasmus toplantısında sohbet ediyordum. Dedi ki arabamla kaza yaptım. Eğer masrafı 300 liradan fazla çıkarsa arabamı satıp yenisini almayı düşünüyorum dedi. Düşünün yani 300 liralık masrafı bile çok görüp yeni araba almak için bahane uyduruyorlar yani öyle söyleyebilirim. Düşünün ve bindi arabada Opel Astra'ydı, ona göre hesap edebilirsiniz. Dördüncü sorumuz ise will you back again? Yes, I would like to come back Cadiz and Spain because really I miss the culture. I miss you also. I will miss our things, but Spain too hard for taking visa from Turkey. But if I will go, I will write you and we will meet again. Beşinci sorumuz ise en unutulmaz anın demiş bir arkadaşım. Hangisinden bahsedeceğimi bilemiyorum. Ya iyisi de var, kötüsü de var. İyi anımı zaten bir tane videomda paylaşmıştım. Bu İspanya'da paylaşmadıklarım adlı videoda. Oradaki ilk dakikalarda falan bahsediyorum. Şuraya kart bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Hostelde kaldığım dönemde oda arkadaşımın odamın içinde işediği anını söylüyorum yani. Odamın içinde gözümün önünde işedi yani. Sarhoştu. O unutulmaz anlarından birisi. İkincisi ise İspanyol bir aileyle bir hafta geçirmek. Cidden benim için de çok güzeldi. Bu arkamda gördüğünüz video zaten oradaki Albacete'deki ve Valencia'daki videolardan bahsediyorum. Yani unutulmaz andı benim için. Aynı zamanda bir olay daha olmuştu. Markete gittiğim zaman kadın 20 euroyu kontrol etmişti yani. Dedim yani Türkiye'de olsa 20 TL'nin şeyine bakmazlar ama burada 20 euronun gerçek mi sahte mi olduğuna bakıyorlardı falan. Diğer bir sorumuz ise oranın kültürüne ait farklı bir eşya aldın mı? Aldıysan ne diye sormuş bir arkadaşım. Evet aldım. Yelpaze aldım. İspanyol yelpazesi. Şu anda odamda. Yelpaze aldım çünkü yelpaze bildiğiniz üzere İspanya'nın sembollerinden birisi. Danslarıyla alakalı sembollerden birisi. Birkaç tane magnet aldım. Onları dolabıma taktım. Şu an dolabın üstünde duruyorlar. Gittiğim yerlere ait, gittiğim şehirlere ait magnetler aldım. Daha fazla alabilirdim ama almaya ya fırsatım olamadı ya da bütçem yetmedi bazı durumlarda. O yüzden bunlar var sadece elimde. İspanya'da aldığım yerel ürünlerden birisi. Bir tane daha şey var. Juan'ın dedesinin çiftliğine gittiğimiz zaman, köy evine gittiğimiz zaman Juan'ın dedesi arıcılık ve çiftçilikle falan uğraşıyormuş zamanında. O zamandan bana bir tane doğal bal getirdi. Doğal balı şu anda sayabiliyoruz muyum bilmiyorum ama o da var listede. Yedinci soru ise bir İspanya'da Türkiye'ye gelirse şaşıracağı şey ne olur? Güzel soru. Muhtemelen şaşıracağı ilk şeylerden birisi Türk kahvaltısı diyebilirim. Türk yemeklerinden bahsedebilirim. Çünkü İspanyollar kahvaltıda genelde şekerli şeyler yiyorlar ve genelde İspanyollar tatlı şeylere düşkün oldukları için bizim Türk kahvaltıları onlara biraz daha tuzlu gelebilir ve onlara biraz şaşırabilirler. Tarihimiz olsun, yapılarımız olsun eminim onları şaşırtacaktır. Biliyorum onlarda da çok tarihi eserler var ama ezanın okunması mesela onları eminim şaşırtabilecek şeylerden birisi. Çünkü onlarda çan çalıyor her saat başı neredeyse. Belirli saat aralıklarında onlarda da
bizim ezan gibi. Onlarda da çan çalıyorlar. Onlar da Türkiye'ye geldiği zaman muhtemelen bu dini şeylerle ilgili şeylere şaşırabileceklerini düşünüyorum. Sekizinci soru ise ben Türk'üm dediğinde nasıl tepkiler aldın? Bir tane videomda var Sahilde. aslında. Orada izlerseniz. İspanyol Voleybol oynadık arkadaşlarla biraz voleybol arkadaşlarla oynuyorduk. beraber. Sonrasında ne oldu tahmin Sonrasında edin? nerelisin diye Birden bana Türkçe konuşmaya sordular. başladılar. Ben de Türk'üm I'm dedim. from Turkey Aa Türk deyince. müsün dedi. Şimdi Sonrasında onlara Türkçe göstereceğim konuşmaya size. başladık garip bir Ben şok şekilde. oldum yani. Hadi bakalım. Dedi ben de Türk'üm dedi. Ciddi misin dedim. Nasılsınız? Evet dedi. İyiyim. Ama aksanı Türk değildi. Ya nasıl anladı Hiç falan derken beklemiyordum. sohbet muhabbet edince orada bir şok olmuştum. Yani Başka Türkçeyi Türkçe kelimeler biliyor bilmesi musun? ve benimle Not bad muhabbet six. etmesine şaşırmıştım. Sebebini sorduğum zaman Türk bir kız arkadaşı varmış. Önceki yıllardaki Erasmus gittiği Erasmus'ta kız arkadaşıyla tanışmış. Türk bir kız Very arkadaşıyla good. Ya tanışmış. çok iyisin bence. Oradan Çok işte güzel. Türkçeyi bayağı öğrenmişler. Etkilendim. İşte ben İspanya'dayken bir Impressive. kere Adana'ya gelmişti. Türk dediğim zaman en garip tepkilerden birisi bu oldu benim için. Dokuzuncu soru. Beni şu konuda hayal kırıklığına uğrattı dediğin bir şey var mı? Ben İspanya'ya gittiğim zaman biraz daha çalışma gücünün, istihdamının daha fazla olacağını düşündüm. Ama maalesef yanıldım. Yani bu beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Çünkü İspanya'ya gittiğim zaman biliyorsunuz ben maddi olarak çok fazla geçinemedim. İşte bu durumda dedim ki en azından part time çalışıp belli bir miktar para kazanırım ve hayatımı idame ettirebilirim dedim. Ama cidden çok zor bir süreçti benim için. Olmadı. Yani hayal kırıklığına uğradığım şeylerden birisi çalışmak. İşsizliğin fazla olduğunu görünce şok olmuştum diyebilirim. 10. Türk kültürüyle hangi ortak noktaları var demiş. Bence bazı yemeklerimiz benziyor birbirlerine. İspanyollar aynı zamanda sıcakkanlı insanlar. Akdeniz ikliminin verdiği sıcaklıktan dolayı insanlara çok sıcakkanlı. Mesela yolda gittiğiniz zaman insanlar, özellikle yaşlı insanlar sizlere selam veriyor. Yürüdüğünüz zaman iyi hissediyorsunuz. Bazı yemeklerimiz benziyor. Kültürlerimiz yani tam olarak benzemese de yardımsever insanlar. Bence bunlar ortak noktalardan birisi diyebilirim. 11. soru ise İspanya'da bir Türk olmak nasıl bir his demiş. Aslında bu soru değişkenlik gösterebilir. İspanya'nın neresinde kaldığınıza bağlı. Çünkü İspanya'nın büyük şehirlerinde daha fazla Türk varken küçük şehirlerinde çok fazla Türk bulamazsınız. Ve benim okuduğum şehir olan Cadiz'de çok fazla Türk yoktu. Totalde 3 tane 4 tane Türk vardı. Ben sadece üçüyle tanışıyordum. İlk dönem öyleydi. İkinci dönem işte bazıları gitti, bazıları geldi. Barcelona'da çok fazla Türk var. Bildiğim kadarıyla Madrid'de, Valencia'da, Cordoba'da, Sevilla'da. Burada çok fazla Türk var ve eminim ki oradaki Türkler aralarında anlaştığı için yani çok fazla yadırgamazlar. Ama Cadiz'deyken ben bazı şeylerde yabancılık çektiğimi söyleyebilirim. Bu durum bir nebze iyi, bir nebze kötü. Çünkü tek kaldığınız zaman, Türkçe konuşmadığınız zaman sadece İngilizce veya İspanyolca odaklanıyorsunuz. Bu da dil gelişiminiz açısından cidden güzel oluyor. Türk arkadaşının olması orada güzel bir şey ama bazı durumlarda size faydası yerine zarar vermekten ileriye gidemiyor diyebilirim. 12. soru ise oradaki göçmen nüfusu ne kadar demiş. Benim kaldığım Cadiz'in Pontereal ilçesinde çok fazla göçmen olduğunu söyleyebilirim. Mahallemde yürüdüğüm zaman çok fazla siyahi vardı. Yani siyahiler dışladığım için söylemiyorum ama onlarla tanıştığım zaman çoğunun Afrikalı olduğunu öğrendim. Tabii bunların yanında işte Fas, Tunus, Cezayir, Pakistanlı, işte Hindistanlı buradan çok fazla insan geliyor. İspanya'ya yerleşip işte işlerini kuruyorlar. Hayatlarını geçindirmeye çalışıyorlar. Bazıları işte kaçak durumdaymış konuştuğum kadarıyla. Ve internetten baktım ne kadar göçmen nüfusu var diye. 413 bin göçmen nüfusu varmış internette yazana göre. Yani ne kadar doğru ne kadar gerçek bilmiyorum ama benim kaldığım Porto Real'de çok fazla göçmen olduğunu söyleyebilirim ama. Nerelere gittin diye sormuş bir arkadaşımız. İspanya'nın dışına çıkamadım. Onu öncelikle söyleyeyim. Nedeni ise maddi durum. Gittiğim şehirler Madrid, Sevilla, Cordoba, Olvera, Setenil, Jerez. Haritaya bırakıyorum. Bayağı bir yer gezmiştim. Cadiz tabii ki var. Tabii hayallerimden birisi yine Avrupa'ya gittiğim zaman başka şehirlere de gitmek. 15. soru. Geçimini nasıl sağladın demiş bir arkadaşımız. Bu konuda cidden çok dertliyim ve birazdan muzdarip olduğumdan bahsedebilirim. Çünkü gittiğim zaman da hibem bana yetmemişti. Bir önceki videodan da biraz bahsettim biliyorsunuz aslında. Ben Erasmus'a İspanya'ya gideceğim zaman üniversitem bana dedi ki Muhammed seninle 4 aylık hibe imzalayabiliriz. Geri kalan bütün masraflar sana ait. İstersen bir dönem git, istersen 2 dönem git dediler. Ve ben de risk aldım. 2 dönem gideceğimi söyledim. Çünkü bir dönem gittikten sonra zaten stajım kabul olmayacağını bildiğim için gidip geldiğim zaman da bir şey olmayacak, değişmeyecekti. Dedim bari en azından İspanyolcamı geliştireyim. Belki orada part time iş bulursam orada çalışabilirim falan dedim. İlk gittiğim zaman da 4 aylık hibeyle ancak 6-7 ay dayandığımı söyleyebilirim. Geri kalan 3 ay cidden çok sıkıntılıydı. Totalde bana
2000 TL, 1900 TL falan verdiler ama geri döndüğüm zaman ve derslerimi geçtiğimde %20'sini geri vereceklerini söylediler. Ya part-time olarak garsonluğa başvurdum. Marketlere falan başvurmuştum. Ama kabul etmediler. Sebebi ise İspanyolca bilmediğim içindi. Ve sezonun daha başlamadığı için kimse beni almamıştı. Sonrasında bir videograflık işine girdim. Onların videosunu çekip editliyordum. Oradan kazandığım parayla da hayatımı idame ettiriyordum. Tabii cidden o dönemler zordu. Ailemden ve arkadaşlarımdan borç para aldım diyebilirim. Yani gidiyorsanız bunlar da aklınızda olsun. Videomuz bu kadardı. Sorduğunuz sorular için çok teşekkür ederim. Muchas gracias. Thank you very much. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aklınıza takılan soruları yorum bölümüne yazarsanız ben de orada cevaplayacağım. Kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hasta luego.